Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Diyelim ki bir hobi edinmeye karar verdiniz ve sonuç olarak görmüş olduğunuz akvaryum balıklarının bu güzel canlıların dünyasına girmeye karar verdiniz. Akvaryum hobisine başlayacaksınız. Fakat konuyla ilgili hiçbir bilginiz yok. Ne yapmalısınız? Bu videoda sizlerle ondan bahsedeceğiz. Aslında bu video bir seri halinde gelecek. Bu bölümde akvaryum hobisine başlamak için olmazsa olmaz ekipmanlar nedir? Onlardan bahsedeceğim sizlerle. Serinin sonraki videosunda da arkadaşlar elimden geldiği kadar bu listelediğimiz maddeleri sizlere detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Hobiye yeni başlayanlar için çok güzel bir rehber olacak. Hali hazırda bu hobiyi yapan insanlar için de çok güzel püf noktaları ve kaçırmamaları gereken bilgileri paylaşacağım. Bu konuda da akvaryum hobisiyle ilgili bilgilerinizin çok daha fazla artacağına ümit ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, kanala da abone olduysanız haydi gelin, bir akvaryum kurmak için ihtiyacınız olan şeyler neler, sizlere onlardan bahsedeyim. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Şimdi arkadaşlar, akvaryum hobisi belirli püf noktalar olan ve gerçekten bilinmesi gereken, bu noktaları kaçırmamanız gereken bir hobi. Sonucunda bazı canlılar besliyoruz ve bu canlıların sorumluluğu bize ait olacak. Bundan dolayı da arkadaşlar sizden ricam bu video serisini çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz. Çünkü vereceğim bilgiler gerçekten çok önemli bilgiler olacak. O halde haydi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak bizim bir akvaryuma ihtiyacımız var. Bu akvaryumun ölçüleri, boyutu, cam kalınlıkları vesaire ile ilgili çok geniş bir rehber daha önceden ben hazırlamıştım. O yüzden şu anda bundan fazla bahsetmeyeceğim. Hemen sağ üstte çıkan linkten bunu izleyebilirsiniz. Gerçekten oldukça verimli bir rehber olmuştu. Akvaryumla ilgili neye göre almalısınız, nereden alınabilir, ölçüler, cam kalınlıkları, cam kaliteleri, rodajlar, yapıştırmalar, silikonlar vesaire. Bu videonun akabinde o videoyu da izleyerek arkadaşlar bu bilgileri kaçırmamış olursunuz. Akvaryum edindikten sonra arkadaşlar içerisinde canlı beslediğimiz suyu temizleyen, filtreleyen bir sisteme ihtiyacımız var. Biz buna filtrasyon sistemleri diyoruz. Sonuçta içerisinde bulunan canlılar dışkı yapacaklar veya su bir süre sonra tozlanacak, kirlenecek ve bizim bu suyu canlılarımız için daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Bundan dolayı bize bir filtre lazım. Filtrasyon sistemleriyle ilgili çok geniş kapsamlı bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Şu an onun verileri önümde. Bu videoyu kısa tutmak adına şu an çok teferruatına girmek istemiyorum. Akvaryumunuzun şekline, boyutuna ve canlılarınıza göre farklı filtre çeşitleri tercih edebilirsiniz. İç ve dış filtreler var, şelale filtreler var, sump sistemleri var. Bunun haricinde tepe filtre vesaire de var, fakat en sık olarak karşılaştığımız filtre çeşitleri bunlara. Filtre seçiminde akvaryumunuzun hacmi çok önemli. Çok kabaca bir tüyo vermek gerekirse, örneğin 100 litrelik bir akvaryumum varsa bu akvaryumun minimum saatte 6 kere devir daim olmasını isterim. Yani bu da 600 litre bölü saatlik bir filtreye ihtiyacım var demektir. Firma ölçümleri birazcık hileli olabiliyor arkadaşlar. Yani biz bu filtrenin içine malzeme koyacağız. Filtrasyon malzemeleri koyacağız ve bu malzemelerin gözenekleri zamanla tıkanacaklar. Bundan dolayı kutu üzerinde ben 600 litre bölü saat yazan bir filtre edinmek yerine 8-9 litre bölü saat yazan bir filtre edinmeyi tercih ediyorum. İşte filtrasyonun debisi düştüğü zaman en azından 500-600 litre çevirebiliyor. Bu filtre seçiminde ufak ama oldukça önemli bir kriter. Akvaryum hobisi başlangıcında üçüncü olarak önemli olan, olmazsa olmaz olan şeylerden birisi ısıtıcı. Isıtıcılar tabii besleyeceğimiz canlıya göre de değişir. Bazı canlılar soğuk su balıkları oluyor. Bundan dolayı 18-22 derece arasında beslenmesi, yani oda sıcaklığında beslenmesi hiçbir sıkıntı olmuyor. Mesela çamla türleri soğuk suya oldukça tolere eden canlılar. Bundan dolayı bu tarz soğuk su balıklarında veya karideslerde ev ortamında besleyebiliyorsunuz. Çok bir sıkıntı olmuyor. Fakat onun haricinde akvaryumumuzda besleyeceğimiz tropikal birçok canlı türünde arkadaşlar ısıtıcı çok önemli. Akvaryum ısıtıcıları suyu ısıtarak canlının yaşayabileceği sıcaklığa getiriyor. Bunun haricinde de arkadaşlar sudaki ani ısı değişimlerinin önüne geçiyor. Mesela balkon kapısına çok yakın bir yerde bir akvaryumunuz var ve evi havalandırmak için siz kapıyı açıyorsunuz. İçeri giren soğuk su suyu aniden 1-2 derece, belki 3 derece, 4 derece düşürebiliyor. Bu da akvaryum canlılarında gerçek anlamda bir stres faktörü, hastalığa yol açabilecek bir kriter oluyor. Doğada yaşadıkları ortamda tabii ki bu canlıların su ısıları değişiyor, fakat bu çok daha uzun sürelerde oluyor. Yani kış mevsimi, yaz mevsimi olarak geçişleri düşündüğünüzde haftada belki 1 derece ya da 2 haftada belki 1 derece bu ortamların ısıları değişiyor. Fakat siz 5-10 dakika içerisinde bu ısıyı hızlı bir şekilde düşürüp arttırırsanız bu balıklarda olumsuz etkiye sebep oluyor. Bundan dolayı tabii ki dediğim gibi besleyeceğiniz canlının doğal yaşam şartları çok önemli. Fakat elinizin altında güvenilebilir bir markadan edindiğiniz termostatlı bir ısıtıcının olması her zaman riskleri ortadan kaldıran bir faktör. Ayrıca bir tane de termometre edinirseniz arkadaşlar, akvaryum canlılarınız için suyun ısısını ölçerek gerçekten ısıtıcınız sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu ve sizin ayarladığınız ısıya su sıcaklığını sabitliyor mu, bunu rahat bir şekilde ölçebilirsiniz. Akvaryumumuzu aldık, suyumuzu koyduk, suyu filtre etmeye başladık, ısıttık, su sıcaklığını canlılarımız için hazır hale getirdik arkadaşlar. Şimdi sırada akvaryumumuzun aydınlatması var. Aydınlatmalar arkadaşlar akvaryum
akvaryum hobisi için iki farklı biçimde önemli. Bunlardan ilki içerisinde bulunan canlılar için önemli. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu canlıların doğal ortamlarında güneş var. Güneşi hissediyorlar ve gece gündüz döngüsü var. Biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlar akvaryumlarımızı doğayı simüle etmek üzere kurmalıyız. Bundan dolayı biz de akvaryumumuzda aydınlık ve karanlık zamanlar yapmalıyız. Bu şekilde bir aydınlık karanlık döngüsü canlılarınızın daha güzel davranışlar sergilemesine yol açacaktır arkadaşlar. Siz de bunu gözlemlemeye başlayacaksınız. Demek istediğim şey doğayı elinizden geldiği kadar aydınlık ve karanlık sürelerince simüle etmeniz akvaryum canlılarınız için oldukça önemli. Bizler için de arkadaşlar aydınlık bir akvaryuma bakmak her zaman daha keyif verici bir şey. Kaliteli bir aydınlatmayla tankınızın içerisinde beslediğiniz canlıların renklerini çok daha güzel, çok daha parlak ve canlı bir şekilde görebileceksiniz. Onun haricinde de bitkili bir akvaryum yapmak istiyorsanız aydınlatma oldukça önemli bir faktör. Basit aydınlatmalar ve orta ve gelişmiş aydınlatmaları isteyen farklı bitki türleri var. Bakımı zor olan bitkiler gerçekten çok kaliteli, geniş spektrumlu, güneş ışığını daha iyi simüle eden aydınlatmalar istiyorlar. Bu da başlı başına bir konu. Aslında aydınlatmalarla ilgili geniş bir rehber yapılması lazım. Fakat benim bilgi dağarcığım da açıkçası arkadaşlar bilimsel olarak bu aydınlatmaları sizlere aktarabilecek yeterlilikte olduğunu düşünmüyorum ben. Belki uzman birinden bir bilgi alarak geniş kapsamlı bir rehber hazırlayıp kendim hem de sizler için güzel bir bilgi dağarcığı oluşturabilirim. Bunların haricinde akvaryumlarda çokça böyle baloncukları çıkartan hava pompalarının olduğunu görürsünüz. Hava motorları hava taşlarıyla kullanarak böyle baloncuklar çıkartarak özellikle bizim toplumumuzda daha çok estetik olarak tercih edilse de suya bol bol hava vererek sudaki oksijen miktarını arttırmaya yardımcı oluyor. Filtrelediğiniz suyu iyi çeviriyor ve su üzerinde bir dalgalanmaya sebep oluyorsa hava motoru olmazsa olmaz bir şey değil. İhtiyacınız yok arkadaşlar. Onun haricinde su hazırlayıcılar var. Mesela yeni bir akvaryum kurduğunuzda arkadaşlar akvaryum suyunuzun filtrasyon sisteminde bence en az bir ay bir çalışması lazım. Su akvaryumda bir ay boş bir şekilde sirküle olması lazım ki biyolojik olarak akvaryumunuz yeni bir canlı barındırmaya hazır olsun. Fakat siz bu süreyi kısaltmak istiyorsanız işte bakteri kültürleri, bakteri besleyiciler vesaire gibi su hazırlayıcılar kullanarak bu süreyi kısaltabilirsiniz. Bazı su hazırlayıcılar da arkadaşlar musluk suyundaki ağır metalleri, kloru vesaire nötralize ediyorlar. Suyu içerisinde canlı barındırmaya hazır hale getiriyorlar. Bu şekilde bu su hazırlayıcıları kullanarak akvaryumunuzun daha hızlı bir şekilde hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ekstra bir bilgi ama bunlarla beraber arkadaşlar akvaryum temizliğinde kullanacağınız, su değişimlerinde kullanacağınız hortum, kova, cam temizliğinde kullanılmak üzere sünger, fırça ve vesaire gibi temizlik malzemelerini de elinizin altında bulundurmanız gerekiyor. Bunlar teknik malzemeler arkadaşlar. Dekoratif malzemelere gelecek olursak ilk olarak bir zemin malzemesine ihtiyacınız var. Zemin malzemesi genellikle kum veya akvaryumlar için özel olarak üretilmiş toprak ve benzeri gibi malzemeler oluyor. Akvaryumlara estetik bir görünüm kazandırırken içerisinde barındırdığınız canlılara doğal bir ortam hazırlamış oluyorsunuz. Ayrıca zemin malzemeleri içerisine yerleşen yararlı bakterilerle suyu da filtre ediyor. Böyle de bir özelliği var. Bundan dolayı zemin malzemeleri gerçekten bizim için çok önemli. Kısaca yeni başlayanlar için bir uyarı yapayım. Zemin malzemesi tercih ederken lütfen yapay malzemeler, boyalı taşlar ve benzeri gibi şeyler kesinlikle tercih etmeyin. Doğal kum. Gidin en ucuz da olsa bulabiliyorsanız doğal kum alın. Onu güzelce yıkayın ve zemininize koyun. Çünkü bu boyalı taşlar arkadaşlar zamanla üzerinde barınan bu boyaları suya salmaya başlıyorlar ve canlılarınız için bu gerçekten yaşamlarını tehdit eden bir unsur haline geliyor. Hep doğal diyorum ya arkadaşlar. Bir akarsuya, bir göle gittiğinizde bu zemin malzemesinin üzerinde neler görüyorsunuz? Taşlar görüyorsunuz, kayalar görüyorsunuz, kütükler görüyorsunuz. Aynı şekilde biz de akvaryumumuzda taş, kaya, kütük, belirli bitkilerin kuru yaprakları vesaireyle doğal bir ortam oluşturabiliriz. Dikkat etmeniz gereken unsur arkadaşlar pH'i etkilemeyen, suyu sertleştirmeyen kayalar tercih etmeniz. Tabi bazı canlı türleri, bazı balıklar sert su seviyorlar. Suyu sertleştirebilen kayalar tabii ki onlar da tercih edilebilir. Fakat yapılan araştırmanın sonucuna göre böyle bir seçeneği seçmelisiniz. Onun haricinde suya salınım yapmayan kayaları, taşları tercih etmeniz sizin için bir avantaj olacaktır. Kökler, kütükler ise akvaryumlarınıza gerçekten doğal bir güzellik katar. Ayrıca birçok canlı türü köklerin, kütüklerin arasındaki mağaralara saklanabilirler. Kökleri, kütükleri saklanma alanları olarak kullanabilirler. Dışarıdan baktığınız zaman da akvaryumunuz gerçekten estetik bir hal alır. Bu şekilde kayaları ve kütükleri tercih edebilirsiniz. Bir sonraki maddeye geldiğimiz zaman arkadaşlar bitkiler. Bitkiler akvaryumlarınızı tabii ki içerisinde besleyeceğiniz canlılara uygun bir şekilde tercih edildiği takdirde çok güzelleştiren dekoratif canlılar. Faydalarını bu videoda saymayla bitiremeyiz arkadaşlar. Aynı karadaki bitkiler gibi akvaryumdaki bitkilerin de bulundukları ortam
ortama çok büyük faydaları var. Oksijen üretirler, sudaki nitratıniti egale ederler. Ayrıca çok estetik bir görünüm sağlarlar. Burada bitkilerin güzellemesini yapmama hiçbir gerek yok sanırım. Tek dikkat etmeniz gereken nokta, bazı bitkilerin ışık gereksinimleri çok yüksek, bazı bitkilerin ışık gereksinimleri çok düşük. Sizin çok kaliteli bir aydınlatmanız yoksa daha düşük ışık gereksinimi olan bitkileri araştırarak bu bitkileri edinmeniz gerekiyor. Ama gerçekten bitki akvaryumları için üretilmiş özel aydınlatmalarınız varsa çok daha zor bitkileri bu akvaryumlarda besleyebilirsiniz. Yapay bitkiler var piyasada arkadaşlar. Ben hiçbirini önermiyorum. Suya salınım yapmaları çok mümkün. Bazılarının altında kireçten yapılmış ağırlık bulunuyor veya içlerinde metaller bulunuyor. Bunlar çok büyük riskler barındırıyor. Kesinlikle hiç gerek yok arkadaşlar. En basit bir ampul bile koysanız çok basit bitkiler, mesela Javamos, Anubias türleri, Bucephalandralar, yani çok basit bitkileri de basit aydınlatmalarla bakıp besleyebilirsiniz. Bundan dolayı yapay bitkilere girerek camlarınızı ve akvaryum ortamınızı, ekolojik sisteminizi hiç riske atmanızı tavsiye etmem. Ayrıca özellikle akvaryumcularda, pet shop'larda dekoratif birçok obje var arkadaşlar. Mağaralar, kütükler, dalgıçlar, deniz yıldızları, balıklar vesaire. Yani doğal bir ortam kurarsanız bu hobinin zevkini alırsınız. Bu doğal ortamınıza da yapay hiçbir şeyi koymanızı ben tavsiye etmem. Tabii zevk meselesi. Suya salınım yapmayan zararsız bir şeyler tercih edilebilir mi? Bu tabii ki kişiye bağlı ama benim şahsi düşüncem, kesinlikle ben yapay hiçbir objeyi, dekoratif objeyi akvaryumda görmek istemem arkadaşlar. Arka plan opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz. Akvaryumlarınızın arkasına siyah veya blur cam efektli olan arka planlar güzel olabilir. Bunun haricinde böyle manzaralar, tropikal adalar falan koyuyorlar. Bu da bence çok uygun değil. Akvaryum içinde yaptığınız tasarımın etkisini öldürüyor. Bir de doğal görünmüyor yani. Akvaryum kurmaya karar veren bir kişi için benim şimdilik aklıma gelen gereksinim listesi bu. Bazılarını opsiyonel olarak söyledim sizlere. Bazılarını olmazsa olmaz olarak söyledim. Sizler için de ufak bir giriş rehberi olsun. Dediğim gibi serinin sonraki videolarında da bu maddeleri, özellikle filtrasyonla ilgili çok önemli şeyler var. Bunları sizlere geniş bir şekilde anlatmak istiyorum. Umarım sizler için faydalı, güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kafanıza takılan her şeyi aşağıda bulunan yorum kısmından bana bildirebilirseniz elimden geldiği kadar fırsat buldukça zaten tüm yorumlara dönüş yapmaya çalışıyorum. Daha da fazla destek vermek isteyenler katıl butonu ile kanalımıza üye olarak Bravo Aquatics ailesine katılarak bana destek olabilir. Şimdilik sizlerle paylaşacağım şeyler bunlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.